Arkadaşlar Didim Altınkum'dayız. Efeler Mahallesi'nde değiliz, Hisar'da değiliz, Akbük'te değiliz, Cumhuriyet Mahallesi'nde değiliz. Altınkum'un tam omurgasındayız. 2+1 bir daire değil. Bu 3+1'dir. Çatı dübleksi değil. Kapalı garajlı, panjurlu, 3 odalı, zemin üstü birinci kat bir dairedir. Bunu tanıtmaya geldik. Şimdi söz konusu dairemizin konumunu, adresini, çevresine ya da vakıf olasınız diye biraz drone görüntülerine bakalım. Sonra dairemizi keşfedelim. Evet, şu anda drone görüntülerine bakıyorsunuz arkadaşlar. Fiyat 8.500.000 TL. 8.500.000 TL. Fiyatını analiz etme anlamında ya da değer tespitini kendinizle kıyaslama yaparsınız diye burada yeni 0-2+1 bu konumda kaç paradır? Kaldı ki bu kapalı garajlı ve 3+1'dir. Peki 3+1 daireler yapılıyor mu burada? Bu adreslerde 3+1 daire kesinlikle yok. Bu arkadaşlar yapmış. 3+1'ler var ancak çatı dübleks yani penthouse deniliyor ya da İngilizcesi. Genelde normal katta daireler hepsi 2+1'dir. 3+1 yapanlar çatı dübleksi. Kimi de çatı dübleksini sevmiyor, istemiyorum diyor. Sıcak olur, çatı başka bir şey olur der ya, o vesile ile değerli arkadaşlar tam 3+1 bekleyenler için ideal bir dairedir. Peki neden 9,5? Bakın iletişim adresleri var. Beyefendi, bizim arkadaşımız, müteahhit o. Bu beyefendi başka biri Almanya'da bu köşe daireyi almış. Bir planı var. O yüzden daha uygun veriyor arkadaşlar. Yani 8.500.000 TL söz konusu dairemizin fiyatı. Bunu da pekiştirdik. Önü de açıktır, köşedir, zemin üstü birinci kat. 3 odası var ve söz konusu dairemize doğru gidiyoruz. 3 oda, 1 banyo, 1 balkon, salon, açık mutfak. Denize yakınlığını gösterdik. Yeni sıfırdır. Kapalı otoparkı da var. Şimdi buradan her bir katta 2 daire var. Yani 20 apartmandan oluşan 20 bağımsız bölümden oluşan bir apartman değildir. Böyle bir site değildir. Deniz zaten yanınızda. Asansör de var. Kapıda şifrelidir. Açtık, girdik. Takas yoktur. Sadece gönlünüz kırılmasın diye siz gelirsiniz, bir kahve içince bir yemek parası gibi bir ikram olur. Yani güzel, hoşgörü, bakış için, böyle ketum, katı olmamak için. Durum bu. Bu anlamda başka biri isterse, bakın Cumhuriyet'te de 3,5'a vardı, satıldı. 3.750'ye bir tane var. 4,5'a bir iki tane var ama 2+1, 3+1 yok. Bu bağlamda ilgili arkadaşlar kıyaslama yapsın diye burada güncel, doğru, realist ilanlara baktığınız zaman, yani her ilan doğru mu? İnternette yazılan her şey doğru mu? Değildir. O vesileyle doğru ilanlara ulaşırsanız kıyaslama yapın. Ya da kesinlikle bir daire fikriniz var ise emsal daireleri de günün birinde gelirseniz gösteririz, kıyaslamayı siz yaparsınız. Velev ki bize inanmadığınız kıyaslama da size çok yeterli olmadı. Dilediğiniz banka ekspertizine hizmet bedelini verir, daha resmi bir kanaldan ekspertiz yapabilirsiniz ve bir kat çıktık asansörde. Orada şimdi dairemize merhaba diyeceğiz. Merhaba. Zemindeki, merhaba iyi günler ev, zemindeki döşemeler ahşap görünümlü parkelerdir. Pardon, granit görünümlü parkelerdir. Evet, koridorumuz bu. Burada mini bir vestiyer var. Mini vestiyer var. H yüksekliği, odanın biri burada, biri orada, biri orada. Bakın 1, 2, 3 oda. Burada bir banyo var. Karşıda da salon var. Söz konusu daire boğunak, arka cephe, önde garip, büyük selülitü bozan, manzaranızı bozan apartmanlar yoktur. Didim Altınkum'un kalbinde. Ve şöyle banyoyu göster. Biz yapabildiğimiz kadar, bakın bir matematikçilerin hitabıyla bütün trigonometrik açılarını, bütün coğrafyacıların hitabıyla enlem boylamlarını tanıtıyoruz. Hiçbir şoklama yok. Bu şekilde uzaktan bile olsanız bir fikriniz oluşur arkadaşlar bu daireyi alıp almamakla ilgili. Ancak salona geldik. Ancak gelirseniz baş göz üstüne gelin. Bizim soframız herkese açıktır. Sizinki zaten açıktır. Ancak bizim de işimiz var. Biz de çalışıyoruz. Bizim de evimiz var. Bizim de kaşımız gözümüz var. Sadece meraktan acaba nasıl bir daire, ben bir bakayım. Sonra falan öyle biraz mini bir alıcı olalım arkadaşlar. Başıma geliyor. Salonun önünü de göster.
Yani önü kapanmıyor dedik ya ağaçlardan falan. Bunu niye söyledim? Bağışlayın beni. Yani bir ben vardır benden içeri. Bu işi biri yaparsa ne demek istediğimi anlıyor. Şimdi günübirlik hafta sonları arkadaşlar bir yerden geliyor. Ya bakıyor da yani şimdi bir mağaza olsa ayakkabıya baksın gitsin. Şimdi biz mesela Akbük'e gidiyoruz. Ya Bozbük'e gidiyoruz. Abi Kuşadası'na. Ben bu daireye bakmak istiyorum. Tamam bak. Abi 4 saatimiz gidiyor. Yani biraz bu çekimden dolayı adamın alıcı olup olmadığı biraz kendini hissettirir. Ama sadece meraktan bu kadar rahatlık olur mu ya? Ben şimdi ve mutfağı gösteriyorum. Şimdi mutfak, burası buzdolabı yeri. Bir örnekleme ile açıklayacağım. Burası buzdolabı yeri. Burası ankastre seti. Burası yıkama yeri. Burası da bulaşık makinesi. Sırtını bu tarafa ver, balkonu göster. Şimdi biz askerdeydik. Benim Rizeli bir arkadaşım vardı. Rize'de selam. Şimdi biz bir mağazaya gideriz. Mağazada bu parfümler var ya, bu Giorgio Armani bilmem ne Armani, ne kadar parfüm varsa hepsinden biraz sıkıyor. Alıcı değil çünkü biz askeriz, paramız yok. Ya arkadaş biz utanıyoruz, kaçıyoruz diyor, adamların parfümünü elleme diyor. Olur mu? Ben bakıyorum. Ya yapma, bakma, adam parfümlerini niye kullanıyor? Giyimciye gidiyoruz, bütün montları, pantolonları giyiyor. Hanımefendi kızlar geliyor, buyurun beyefendi hoş geldin. Abi bütün pantolonları bir giyiyor, bir çıkarıyor. Yani biz de onunla gidince bir yere hep utanırdık. Bu teşbih benim ne demek istediğimi galiba çağrıştırdı. Ve birinci oda bu arkadaşlar. 3 göz odadır. İşte aplikleri gösterdik. Yeni sıfırdır. Yani standartlar neyse bizim ülkemizde inşaat standartları o şekilde yapılmış. Bakın dolaplar da gömülü. Ondan sonra birinci odamızı gösterdik. Şimdi ikinci odayı gösterelim. Sonra üçüncü odayı göstereceğiz. İkinci odamız da bu. Benim adım Hıdır. İşim budur. Didim Altınkum'dur burası. Burası bakın iklimi soğuk. Ege kıyısı olan, Marmara kıyısı olan başka bir yer değildir. Ya da başka bir yerde sadece bir yere kıyısı var, uçuk rakamlarda bir yer değildir. O yüzden dileyen olursa mahalle değiştirir. Gerçi mahalle de değiştirse Efeler'de de 3+1'ler bu parayadır. O yüzden eli ayağı düzgün kapalı garajlı Efeler'de de bu para yok. Yani daire görürsünüz ama ucuz. Neden ucuz? Efeler'de bir yer var 11 milyon. 3+1. Kapalı garajı da yok. Bunu da söyleyeyim. Ve burası da etti. Muhterem arkadaşlar 3. odamız. Bir kıyaslama bilginiz olsun diye bir şey daha pekiştirmek istiyorum. Kardeşim ben bu evi alana kadar Cumhuriyet Mahallesi'nde Hisar'da 2 ev alacağım. O evler de kalmadı. Bakın o 8, 9, 10, 10,5 tanıtmıştım ya. Eli ayağı düzgün alın dediğim evler satıldı. 7 milyona var. Onlar da işte yani var da kaç aydır niye satılmadı? Biri mecburiyetten alacak onları da. Yani daha ucuzu var ama niye ucuz? O gerekçeyle ucuz ve tekrar aşağı inelim. Her çıkışın bir inişi, her inişin bir çıkışı, her zenginliğin bir gün fakirliği, her fakirliğin bir gün zenginliği olacak. Yani bazen biri hastanede vefat eder ya, dikkat et. Şimdi adam vefat ediyor, artık ben bunu çok yaşadım. Ne kimse yaralıdır, ne hastadır, ne de şeydir. O yüzden Allah sağlık sıhhat versin. Alırsanız alırsınız, almasanız da canlı sağ olsun. O en sondakini söyledim, bir bağ kuracaktım, kompozisyonu beceremedim. O yüzden biz böyle anlatıyoruz arkadaşlar. Daireden çıktık, ön tarafımız açık, arka taraf deniz manzarası yok. Ancak ben Altınkum'dan vazgeçmiyorum. Medusa Disko'ya, gençlerin sallandığı yere yakın olayım diyorsanız yakındır. Ancak bakın biz daireyi, bütün tomografilerini çektik. Gelince gelin çay içelim, kahve içelim. Ancak ben fikrim oluşsun, bütün parfümleri kokla, ne kadar Didim'in girişinde 300 tane emlakçı varsa hepsine gir, hepsine parfüm kokla. Bence bu hoş değil. Yani o yüzden gelecekseniz daire burada. Levhamız da orada. Trigo neyi gösterdik? Efendime söyleyeyim, bir şey gösterdik. Merhaba. Bir şey gösterdik. Drone'la da gösterdik. Bazen de adam arıyor beni. Sanki ben amma hizmeti. Sanki ben belediyenin haritacısıyım. Haritacı bile para almadan yerleri işaretlemiyor. Yani suyu kesiyor. Kesme açma parası bile alıyor. Elektrik kesiyoruz. Kesme, telefon, fatura ödemiyorum. Kapanıyor. Açma kapama parası alıyor. Bu anlamda sevgili arkadaşlar. Yani biz de neticede bir iş yapıyoruz. Koşturuyoruz, moşturuyoruz.
Valla bir şeyler söyledim artık, anlayan anladı. Kusura bakmayın, saygılar, hürmetler, iyi günler.